Merhaba sevgili dostlar, değerli kıymetli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nisan ayına yaklaşıyoruz ve Nisan ayında bir Merkür Retromuz var. 3 Nisan'da başlıyor, 24 Nisan'da bitiyor. Koç burcundaki Merkür Retrosu burçlarda önemli etkiler verecek. Çok uzatmayacağım, hemen burçlara geçeceğim. Dikkat etmemiz gereken çok ciddi bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Şimdi Merkür düşünce, fikir, girişim, projeler, fikir alışverişleri, aklımızı kullandığımız her alan ve Koç'ta olduğunda bu ciddi, sabırsız, hızlı, atak, hemen düşündüklerimizi eyleme geçirmek istediğimiz bir alanda. Burada Merkür retro olduğunda birincisi böyle bir tezatlık oluşuyor. Bir yandan direkt harekete geçmek isterken diğer yandan engellerle karşılaşabiliriz. İkincisi 8 Nisan'da bir güneş tutulması var. Tam tutulmayla denk gelen tutulma esnasında bir Merkür retrosu yaşayacağız. Bu gerçekten zor olabilir. Dediğim gibi bizim eyleme geçmek istediğimiz gibi birçok insanın hayatında dönüm noktası bu tutulma. Süper başlangıçlar olacak. Müthiş bir cesaret, müthiş bir eylem isteği. Ama Merkür Retro ne yapıyor? Problemler çıkartacak, takılabiliriz. İstediğimiz hızda hareket edemeyebiliriz. Ve dediğim gibi yani bu Merkür birçok Merkür Retrosu'na göre daha zor olacak. Özellikle Nisan'ın ilk haftası bilhassa takılabilir, problemler yaşayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi Nisan ayı burç yorumları değil bu. Onlardan bahsedeceğiz. Ama Nisan ayı boyunca 3 ve aslında 1 diyelim çünkü orada es yapmaya başlıyor. 1 ve 25 Nisan arasında dikkat etmeniz gereken konular. Burçlardan bahsediyorum dostlarım. Koçlar, Merkür Retrosu burcunuzda. Tutulma 8 Nisan'da burcunuzda. Özellikle ilişkiler ve hayatın zaten en büyük dönüm noktasını yaşayan burç sizsiniz. Nedir Koç? Biri harekete geçmek istiyor, ilişkilerde denge kurmak istiyor. Eyleme geçmek için çok sabırsız olacaksınız. Ancak bu retro zamanında özellikle tabii doğum haritası önemli burada ama harekete geçmek özellikle önemli konularda karar vermek için uygun olmayabilir. Bilhassa resmi, kurumsal, önemli sözleşme, mukavele, anlaşma, projeler, ilişkilerde evet ya da hayırlarınızı lütfen bu tarihlere denk getirmemeye çalışın. Ama tabii ki mecbur olanlar, mecburi durumlar yaşayanlar için hariç o da belki önemli ya da özel günleri seçerek bunu değerlendirebilirsiniz. Boğalar, efendim sevgili boğalar, bu Merkür Retrosu çok dedikoduya maruz kalabilirler. Arka planda çok şeyler dönebilir sevgili boğalar. Ve duygusal anlamda biraz arka planda geçmişe çok götürecek sizi. Yakın çevrenizle, özellikle çalışan bir boğaysanız, işinizde, birlikte çalıştığınız insanlarda hızlı ani gelişmeler yaşayabilirsiniz ki 8 Nisan itibariyle bunlar daha güçlü olacaktır. Çünkü orada yeni bir ay doğuyor. Mesleki anlamda, sağlık anlamında, yakın çevrenizden duyacaklarınız anlamında biraz sakin, ani kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. İkizler burçları. Bu retro boyunca sosyal çevreniz, ekip arkadaşlarınız, grupça bir şeyler yapmak, grupça, ekipçe aynı fikirlerde buluştuğunuz insanlar, arkadaşlarınızla bir takım ayrılıklar, yanlış anlamalar, yavaş ilerleyen konular, bazı ikizlerin ilişkileri de dahil bu arada buna. Bu alanlarda mesela bir sosyal bir projeye katılma diyelim. O alanlarda ilerlerken çok yavaş ilerleyebilirsiniz. Takılabilirsiniz. Hatalar, yanlışlıklar söz konusu olabilir. Lütfen dikkat ediniz sevgili ikizler. En güçlü kimi etkiliyor? Tabii ki öncü burçları. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarını. Ve şimdi yengeç burçlarına geldik. Sevgili yengeçler, Nisan ayı boyunca özellikle hayatınızı ilgilendiren önemli konular gündeminizde olacak sizin. Ve bu retro boyunca işle ilgili konularda lütfen ani kararlar vermeyin.
Ani kararlar verirken lütfen dikkat edin. 8 Nisan'da burada önemli bir tutulma var. Güneş tutulması. İşini, mesleğini, statüsüyle ilgili konuları yenilemek, geçişler yapmak önemli olabilir. Ailevi konularınıza da yansıyacak çünkü. Taşınma vesaire yer değişiklikleri varsa da lütfen Nisan ayına dikkat ediniz. Özellikle eşyalarınız, kişisel eşyalarınız olabilir. Bunların bakımı vesaire, bunlara dikkat edin. Ki her burç için önemli bu. Özellikle dijital konular, tüm elektrikli eşyalarınız, lütfen dikkat edin. Bilhassa çalışan bir yengeçseniz bilgisayarlarınız vesaire önemli depolama alanlarınız, lütfen dikkat. Aslanlar, yükselen aslanlar tabii ki aynı zamanda. Seyahatler. Bu arada aslan burçları seyahat edecekler Nisan ayı boyunca ve eskiden gittikleri yerlere gidecekler. Gezecekler bu arada. Ama şöyle bir şey olacak. Yolculuklara dikkat edin. Eksiklikler, yanlışlıklar, özellikle mesela eğitim, hukuki süreçlerde bir durum varsa burada yavaş ilerler. İşte yanlış imzalar, bir şeyleri bir yerlerde unutmak, diyelim yurt dışı ile ilgili işte resmi yerlerle olan işlerinizde bir takım geri dönüşler, olayların yavaşlaması, beklediğiniz zamanda beklediğiniz durumun gerçekleşmesi gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Önemli konular varsa hayatınızda, özellikle Nisan ayında seyahatler, yolculuklar bilhassa çok çok dikkat ediniz efendim. Evet, Başaklar, yükselen Başaklar. Bilhassa bankadır, kredi, vergi, borç, devletle ilgili konular vesaire, evraklı işler diyelim, resmi dokümanlar. Bu da çok önemli olabilir sizin için. Mesleki anlamda belki bir bankacısınız ya da böyle resmi bir kurumda çalışıyorsunuz. Benzer durumları yaşayabilirsiniz. Attığınız imzalara, verdiğiniz sözlere, aldığınız paralara, çekeceğiniz krediye, ödeyeceğiniz borçlara vesaire lütfen 2 kere kontrol ediniz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner ama Merkür Retrosu eğer eskiden kalma bir böyle bir durum varsa onlarla da bizi yüzleştirebilir. Mesela beklemediğiniz bir ödeme ile de karşılaşma imkanınız var gibi duruyor açıkçası. Gelelim bu retrodan en güçlü etki alan 3. burcumuz teraziler. Terazi burçları Nisan ayı boyunca Merkür Retrosu ilişkilerinizi, ikili ilişkilerinizi, belki bazıların mesleki durumlarını, bunlar tabii haritalarına göre değişecektir. Bir yenilik söz konusu, bir anlaşmaya doğru gidecekler. Yeni bir gündemleri olacak. Evlilik, ortaklık gibi konular, ilişkiler mesela çok önemli olacak. Ama çok önemli mesela evlilik, nişan, söz. Ama daha çok aslında böyle imzalı durumlar için lütfen Merkür Retrosu. Eğer doğum haritanız uyuyorsa sorun olmaz bu arada. Ama doğum haritanız uymuyorsa Merkür Retrosu'nda böyle ciddi kararlar almamak yerinde olacak gibi duruyor sevgili terazi burçları. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Birçok akrep Nisan ayında işle ilgili konuları, sağlıkla ilgili konuları, talepleri, öngörüleri, geri dönüşleri yaşayacaklar. Bu anlamda tabii ki öncesi olan konular için hiç problem değil. Yeni bir işe başlamak. Şimdi geliyor, bana da geliyor. Birçok astroda geliyordur mesela. İşte diyorlar ki işte yeni işe başlayacağım, sorun. Hayır, olmaz. Çünkü zaten sen başvurmuşsun. Önceden bir planlama yapılmış. Ama özellikle tabii ki çok önemli mesela ekip arkadaşlarıyla olan konular vesaire, işle ilgili genel rutinlerde çıkabilir bunlar daha çok. Kullandığınız günlük cihazlarda, sağlık ve günlük rutinlerinizde, işte spor, egzersiz vesaire gibi konularda, beslenme konularında vesaire burada zorluklar yaşayabilirsiniz, ağırlaşabilir, işler karışabilir, yanlışlıklar, hatalar söz konusu olabilir. Lütfen dikkat ediniz. Yaylar, yükselen burcu yay olan dostlar. Bu Merkür Retrosu'nda, aşk hayatında en çok geri dönüşü yaylar yaşayacak. Çocuklarla ilgili konularda yaylar yaşayacak. Diyelim sevgilinden ayrıldın, mutlaka bir geri dönüş olur. Mutlaka bir tekrar temasa geçersiniz. Ya o arar ya siz ararsınız. Nisan'ın ilk günden itibaren bu arada bu geçerli. Nisan ayının sonuna kadar ve dolayısıyla da bazı haberler alacak burç sizsiniz. Ama tabii ki Merkür Retrosu her zaman
önemli mesela bir barışmada, önemli bir girişimde çok nihai sonuç getirmeyebiliyor. Ama ben derim ki bir astrolog olarak her zaman bunu söylüyorum. Geldi görüşmeyin mi? Tabii ki görüşün. Çünkü retro boşuna gelmiyor, unutmayın. Mutlaka bir şeyin eksik kaldığı döneme denk gelmiştir ve onu tamamlamanız gerekiyordur. Efendim oğlaklar en çok dördüncü burç olarak bu retrodan etki alan burçsunuz. Çünkü şimdi oğlak burçları şöyle bir durum içindeler. Çok önemli bir döngüdesiniz bu arada. Ebeveynler, temel kökleriniz, anne baba, taşınma, ev alma, ev satma, emlakla ilgili konular vesaire en çok sizin gündeminizde olacak. Merkür Retrosu'nda da böyle bir durum olduğunda diyelim bir tapu işiniz var. Bir devlet dairesinde işiniz var. Elbette ki bir şekilde sonuçlanır ama çok yavaş ilerleyebilir. Aile içindeki önemli konularda karar vermek için belki doğru bir zaman olmayabilir. Süreci yönetin, planlayın ama nihai kararı retro bitişinde vermenizi tavsiye ediyorum efendim. Çünkü retrodan sonraki döneme bakıyorum. Birçok oğlağın ilişkileriyle ilgili bağlantılı durumları önlerine getirecek. Devam ediyoruz kovalar ve yükselen burcu kova olan burçlar. Ve çok sosyal çevreniz, ilişkileriniz, yakın çevrenizle daha içi dışlı olacaksınız. Ancak telefondur, bilgisayardır, araçlardır, bunlarla ilgili konular, tüm dijital konular en çok kovaları bağlıyor. Ve bu alandaki lütfen ihtiyaçlarınızı ya da eksiklerinizi gideriniz. Bu alanda böyle aniden çaresiz kalabilirsiniz. İletişim sorunları en çok yaşayabilecek burçta olabilirsiniz. Sevgili kova burçları. Ama bazı kovalar küs oldukları yakınlarıyla da tekrar barışacaklar. Onu da hatırlatmak isteriz efendim. Devam ediyoruz efendim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Koç burcu retrosunda en fazla finansal konulara dikkat çeken burçsunuz. Aldığınıza, vereceğinize, girişimlere, parayla ilgili özellikle hak ettiklerinizle ilgili konulara biraz daha dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü tüm olay gündeminiz para olacak. Ve belki bir borçlanmaya girecek. Belki bir gayrimenkul, belki çocukları, belki ya da başka hayat alanlarında diyebiliriz. Ama bir şeye karar veriyorlar. Aslında verdi birçok balık. Ve Nisan ayında da bunun girişimini yapacaklar. İşte bu Koç burcundaki Merkür retrosu doğum haritalarını etkilediği ölçüde tabii ki finansal konularda zorluklar çıkartabilir. Süreç beklemediğiniz gibi ilerleyebilir. Biraz uzayabilir sevgili balık burçları. Arkadaşlar genel olarak Merkür bu retro zor bir retro gerçekten. Özellikle Nisan ayının ilk haftası ya da ilk 3 günü belki de daha da zor geçebilir. İlk 5 günü desek daha doğru. 8'inde zaten bir tutulma var. Dolayısıyla hepimiz hızlı bir döngünün içerisine girdik. Artık sonunu başını düşünmeden küt diye dalacağız. Hızlı aniden beklenmedik gelişmeler yaşayacağız. Ama Merkür retro olduğunda da işte burada bizi bir takım konularla yüzleştirecek. Bunlar nedir genellikle biliyor musunuz? Merkür retrosu hep eksik kaldığımız yerlerde bilgi, teknoloji, düşünce ve fikirler olabilir. Bu alanlarda yüzleşmeler getirir. Çünkü Merkür aslında durmaz. Sadece yavaşlar. Merkür aynı zamanda yavaşladığı zaman biraz zamanın hızı da yavaşlar. Zamanın hızı yavaşladığında konular çok ağır ve zor ilerler. Bilhassa Nisan ayının içerisinde önemli konuları önemli tarihlere göre en azından diyorum denk getirmek çok doğru, mantıklı ve yerinde olacak sevgili dostlar. Ve şunu da bildirmek istiyorum. Piyasalar, para işleri, ekonomi ve benzer konularda da özellikle tabii bu alanda hızlı yükselişler var. Buralarda geri dönüşler yani düşüşler olacak birçok finansla ilgili konularda. İşte burada dolar, döviz, altın vesaire
Bunlarla ilgili aslında düşüşler, böyle yavaşlamalar olacak, geri düşüşler olacak. Yani para piyasaları da aynı şekilde durağanlaşabilir. Sevgili dostlar, Merkür Retrosu ile böyle bir uyarıyla karşınıza gelmek istedim. Umarım herkes hak ettiğiyle aslında yaşar. Sınavlarımız buradan bazılarımızın daha zor olabilir, bazılarımızın çok kolay olabilir. Hatta bazılarına çok da iyi gelebilir bu arada. Bunlar kesinlikle bizim ruhumuzla, doğum haritamızla, efendim biraz olgunluğumuzla, donanımımızla ilgili. Çünkü ne kadar acele edersek ya da bir şeyi ne kadar ısrarla istersek bilinçaltı tam zıttında çalışıyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, izlediğiniz için sağ olun. Haftalık burç yorumlarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.